Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Bilmiyorum aranızda Adnan Çelik ismini daha önce duyan var mı? Kuşkusuz eşi, dostu, akrabası biliyordur ama Adnan Çelik adını pek çok kişi bilmiyordur. Oysa Diyarbakır'a gitseniz, mesela Kulp ilçesine gitseniz, yahu burada bir Adnan Çelik var tanıyor musunuz deseniz, emin olun pek çok kişi size Adnan Bey'i gösterecek. Adnan Çelik aslında bir öğretmen. Bildiğimiz çalı kuşu derler yani. Gider Anadolu'da fedakarca çalışan, bizim adını bilmediğimiz onlarca yüzlerce öğretmenden sadece bir tanesi. Ama Adnan Çelik öyle sıradan bir öğretmen de değil. Yaşadığı coğrafyanın içinde olan bitene çok kulak kabartan bir öğretmen. Sadece okulda öğrencilere yardımı maddi yardım olarak görmeyen, tam tersi yaşanan coğrafyanın bütün problemleriyle, bütün farklı dertleriyle ilgilenen bir öğretmen. Aslında lafı çok fazla uzatmak istemiyorum çünkü Adnan Çelik'in hikayesi gerçekten bir fark yaratan hikayesi. İsterseniz hep beraber izleyelim. Uzun uzun yolları aşıp yüksek mi yüksek dağların ardından giriyorsunuz bu şehre. Dört bir yanı dağlarla çevrili bir şehir burası. Burası Diyarbakır'ın Kulp ilçesi. Diyarbakır'dan 140 kilometre ötede dağların çevrelediği yalnız ve güzel bir ilçe. Bu yalnızlığın içinde öyle hikayeler çıkmış ki hikayeyi yazanlar da, hikayenin içindekiler de burada yaşayanlar. Burası aslında hayatın da, şehrin de, dünyanın da merkezinden çok uzak kalan bir yer. Ama her şeye rağmen hayal kuranların, hayata gülümseyerek bakabilenlerin yaşadığı bir şehir. İnsanların küçük şeylerle mutlu olabildiği, yeni hayatlar kurmaya çalıştığı bir dünya burası. Adnan Çelik, 5 çocuklu bir ailenin en büyük ferdi. Bütün gençlik dönemini geçirdiği Kulp'ta üniversite eğitimine kadar yaşayan bir isim. Üniversite için Konya'ya gittiğinde Adnan Çelik görüyor ki hayat pek Kulp'ta geçtiği gibi geçmiyor. Bu küçük kasabada yarattıkları ya da daha doğrusu kendileri için yaratılan küçük dünyanın dışında bambaşka bir dünya, bir değirmen gibi zamanı ve hayatı öğütüyor. Yaşadığı bölgenin sıkıntılarını ancak buradan ayrıldığında görebilmiş Adnan Çelik. Ve ancak uzaklara gittiğinde doğup büyüdüğü bir yer için yapabileceği bir şeyler olduğunu görmüş. Konya'dan memleketine genç bir öğretmen olarak dönmüş. ...14.000 nüfuslu bir ilçe burası. Burada 5.000 üzerinde genç yaşıyor. Çocuklarla beraber nüfus neredeyse nüfusun %60'ı çocuk ve gençlerden oluşuyor. Ama burada bunların kendilerini ifade edebileceği, sosyal anlamda kendilerini ortaya koyabilecekleri de hiçbir alan yok. Yani ilk buraya öğretmen olarak atandığımda en bariz gördüğümüz çıplak gerçeklik buydu. Çocuklara, gençlere, kadınlara yönelik hiçbir sosyal, kültürel eğitici aktivite yoktu. Bu tabii bizi bu çalışmaları yönlendirmede en temel motivasyonu sağlayan etkenlerden birisiydi. Yani şunu gördük ya,
bir kenti düşünün ya da daha büyük bir beldeyi, bir kasabayı. Tiyatro salonu vardır, film izleyebileceğiniz bir film yeriniz vardır. Çeşitli sosyal aktiviteleri gerçekleştirebilme olanağınız vardır. Ama buraya geldiğimizde bunlarla ilgili hiçbir şey bulamadık. Bu ilçede okudum, eğitim hayatım burada geçti, lise hayatımda. Lise bitene kadar da ben burada bu anlamda hiçbir şey göremedim. Üniversiteyi bitirdik, geri geldik buraya. Tabii yani o sosyal eksikliğin farkında olduğumuz için tamamlamaya çalıştık. Bir etkinlik ya da uğraşacak bir şey olmadığı için buradaki gençlerin çoğu ya kahvede ya internet kafede ya da ne bileyim boş olanlar zaten yani çalışmak isteyenler batıya gidiyor. Burada iş imkanı olmadığı için genelde buradaki gençlerin çoğu batıda çalışıyor. Burada kalan gençler ise okul okuyorlar. Yani bir çoğunluğu okul okuyor. Ama okuma fırsatı olmayanlar ise genelde çalışmaya gidiyor batıda. İstanbul olsun, Ankara olsun yani ve benzeri şeylerimizden. Gençlerimizin yani yapabileceği bir etkinlik yok. Hani sinema olsun, tiyatro olsun ve öyle bir etkinlik olmadığı için genelde boş boş dolaşıyoruz. Türkiye'nin pek çok bölgesinde olduğu gibi Kulp'ta yaşayanlar da birçok sosyal ve ekonomik sorunla boğuşuyor. İşsizlik her yerde olduğu gibi burada da en büyük problem. Üstelik Kulp'un nüfusunun %70'i gençlerden oluşuyor. Her evde ortalama 4 çocuk yaşıyor. Çoğu evde tüm çocuklar, hatta anne baba aynı odada kalmak zorundalar. Yani bütün bir aile, bütün bir ev tek bir odadan oluşuyor. Ve bir hayat 4 duvar arasında işte bu odada geçip gidiyor. Burada bir kere nüfus yoğunluğu çok fazla. Yani bir ailede bir odaya düşen kişi sayısı 3 ile 4 arasında değişiyor. Yani bu gençlerin kendilerine ait özel bir odaları yok. Bu çocukların kendi çalışmalarını yapabilecekleri kendine ait bir mekanları yok. Bu genç dışarıya çıktığında yani düşünün 4 kişiyle birlikte yaşadığınız bir odada ne kadar kalmak istersiniz ki kendi mahreminizin olmayan bir yerde. Bunlar dışarıya çıktıklarında sosyal olarak da kendilerini ifade edebilecekleri bir alan olmadığı için bunlar doğal olarak ya kahveye gidiyorlar. Yani en iyi ihtimal onları en fazla besleyen şey belki internet kafeye gitmek ya da bir halı sahada o da parası varsa maç oynamak. Bunun dışında bu bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri hiçbir yer yok. Bizim temel motivasyonumuz tam da bu eksiklikler üzerineydi. Adnan Çelik bu çocukların ve gençlerin dışarıya çıktıklarında yapacak hiçbir şeyleri olmadığını görünce ilk olarak Kulp Gençlik Girişimi'ndeki arkadaşlarıyla birlikte Gökkuşağı Atölyeleri adlı verilen resim, tiyatro ve müzik derslerinden oluşan kursları düzenliyor. Bu kurslardan sonra gençler bir tiyatro oyunu sahneliyorlar. Kısa metrajlı amatör düzeyde bir sinema filmi çekiyorlar. Ve birçoğu hayalini kurduğu enstrümanı çalmaya başlıyor. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım, ne ağlarsın benim zülfü siyahım. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir. Önceden beri müziği seviyordum. Müziğe karşı ilgim çok fazlaydı. Kulüpte de imkan olmadığı için burada o tür müzik kendimi geliştirme açısından geliştiremiyordum. Gökkuşağı projesi açıldı. Adnan Hoca sayesinde proje açıldı. Ben de oraya kendimi yazdırıp kendimi orada az da olsa geliştirdim. Şimdi müzik öğretmenim Özgü Hoca sayesinde Güzel Sanatlar Lisesi'nin olduğunu öğrendim. Oraya sınavlara girdim, kazandım. Şimdi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisiyim. Hedefim ileride iyi bir konservatuvar eğitimi almak istiyorum. Adnan Çelik öğretmenliğe yeni başladığında fark ediyor ki çocuklar aralarındaki sorunları hiç konuşmadan yalnızca şiddet yoluyla çözmeye çalışıyorlar. Aslında bu durum ne bu bölgede yaşayan insanlar için ne de Adnan Çelik için yadırganacak bir durum değil. Zira 30 yıldır şiddetle iç içe yaşayan bölgenin insanı için şiddet artık günlük hayatın da bir parçası. Adnan Çelik bu şiddetin çocuklar arasında nasıl kanıksandığını görünce çözüm bulmak için tiyatro, müzik gibi sosyal aktivitelerin yeterli olmayacağını düşünmüş. Yeni bir proje gerçekleştirmeye de işte bu zaman karar vermiş. Akran Arabuluculuk Projesi işte böyle doğmuş.
Bu proje çerçevesinde öğrenciler kendi aralarındaki sorunları aileleri ve öğretmenlerinin müdahalesi olmadan bir arabulucu öğrenci eşliğinde ve diyalog yoluyla çözmeye çalışıyorlar. Şimdi aslında çok fazla proje yaptık bu geçen 5 yıl içerisinde. Kadınlara yönelik, çocuklara yönelik, gençlere yönelik, toplumun geneline hitap eden çok değişik projelerimiz oldu. Bunlardan en önemlilerinden birisi bizim çatışma çözme ve akran arabuluculuk dediğimiz bir proje. 2008 yılında Merkez İlköğretim Okulu'ndaki öğrencilerle birlikte gerçekleştirdik bu projeyi. Şimdi biliyorsunuz yani bizim buradaki toplumsal yapıda çocukların iletişim becerileriyle ilgili sıkıntıları var. Ebeveynlerinden iletişimle ilgili çok etkili, sağlıklı geri dönüşler alamadıkları için genelde kendi çatışmalarını, kendi problemlerini şiddet yoluyla çözme yoluna giriyorlar. Bunun en büyük sorunlarından birisi yani çocuk bir sorun yaşadığında, bir çatışma yaşadığında şiddet dışında başka bir şeye yönelmiyor. Bunu şiddetle halletmeye çalışıyor. Biz de bu nedenle çocukların kendi çatışmalarını şiddet dışı bir yöntemle, daha barışçıl yöntemlerle çözebilmelerini sağlamak için bir proje fikri geliştirdik. Projemizin adına akran arabuluculuk dedik. Akran biliyorsunuz yaşıt anlamında kullanılıyor. Yani aynı yaşta olan çocuklar bir çatışma yaşadığında bunların çatışmalarını ebeveynleri, yetişkinleri, öğretmenleri değil de kendileri çözsün bu çatışmayı istedik. Bununla ilgili çocuklara kendi çatışmalarını çözebilme becerileriyle ilgili eğitimler verdik. Mesela bizim kendi okulumuzda yaklaşık 30 tane öğrencimizi çatışma çözme becerisi kazandırma amaçlı onlara çeşitli eğitimler verdik. Bu eğitimler sonrasında bunlar okulda akran arabulucu olarak seçildiler ve bir çatışma yaşandığında okulda bu çocuklar öğretmenlerinin ya da ebeveynlerinin yanına gitmek yerine bu akranlarının yanına gidip onlarla birlikte bu çatışmayı çözmeyi denediler. Yani kavga eden iki çocuk ilk etapta öğretmenin yanına değil şikayet etmeye değil de bu arabulucu arkadaşlarının yanına gidip kendi kavgalarını, kendi sorunlarını, kendi çatışmalarını onlarla paylaşarak bu sorunu çözme yoluna gittiler. Nitekim projemiz sanırım çok da etkili oldu. Çok da ses getiren bir projeye dönüştüğü için 2008 yılında Sabancı Üniversitesi'nin düzenlediği Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'nda barış eğitimi kategorisinde iyi örnek seçildi. Gittik orada da anlattık. Çok da talep gördü. Çok fazla dinlenen bir sunumda oldu. Çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Yani birilerinin kendi çatışmalarını, kendi sorunlarını barışçıl bir temelde çözmelerini sağlayan bir proje bence. Okulumuzda akran arabuluculuk eğitim programı uygulanmadan önce öğrenciler arasında gruplaşma vardı. Fakat akran arabuluculuk eğitimi aldıktan sonra okuldaki öğrenciler kendi sorunlarını, kendi bir yaşıtlarına anlatabildiler ve yaşıtlarıyla daha bir iyi iletişim kurabildiler. Bu iletişimin daha güçlü olduğunu da gördük. Bunların deneylerini falan da yaptık. Eğitimi aldıktan sonra çok verimli bir şekilde okulda uygulamasını yaptık. Ben bir hikaye anlatayım. Bir tanesi de şeydi, çayın yanında Çelik ve arkadaşları yalnızca eğitim ve öğretim alanında projeler de geliştirmiyor. Çocuklarda çevre bilincinin oluşması için Kulp ilçesinde bulunan 9 okuldaki yaklaşık 3000 öğrenciye çevreyi koruma konusunda eğitimler veriyorlar. Biz eskiden burada çöp topladığımızda ya da toplamadığımızda farklı şeyler oluşuyormuş ama ben bunun farkında değildim. Sadece ben değil, farklı kişiler de bir sürü şikayetler geliyordu. Ama çöp kovaları olmadığı için de burada sıkıntı yaşanıyordu. Ondan sonra gazoz kapakları, içtiğimiz, yediğimiz her türlü çöpü biz sokaklara attığımız için zararlı şeyler oluşuyormuş. Ama biz bunu zamanla öğrenebildiğimiz için zar zor artık toparlamaya çalışıyorduk. Biz bugün burada öğretmenlerimizle beraber Kulp'un belirli yerlerini ve hastanedeki çöpleri toplamaya çalıştık. Ama bu dalga haline geçirdi. Çünkü herhalde bizim arkadaşlarımız toplamak istemiyorlar. Çevrenin bilincini bilmedikleri için. Onun için de bunun farkında değiller. Ama biz elimizden geleni yaptık. Pankartlarla bizim Kulp halkımızı eğer bilinçlendirebilmişsek ne mutlu bize. Kulp ilçesinde yaşayan 700 kadına ise hastalıklara karşı korunma ve çocuklarla iletişimin güçlendirilmesi gibi eğitimler vererek çocuklarla daha iyi iletişim kurabilmeleri için çalışıyorlar. Bu eğitimi almadan önce, seminerlere gitmeden önce anne çocuk sağlığı hakkında kendimizi bilinçli zannediyorduk. Ama o seminere katıldıktan sonra bilgimiz daha çok arttı. Çocuklarımızla
Çocuklarımızın üstüne daha çok durduk. Onların sağlığıyla daha çok ilgilenmeye başladık. Yani bilgimizi daha fazla artırdık. Bizim için çok güzel bir şeydi, bir seminerdi. O seminere benzer seminerler her zaman istiyoruz ki olsun. Bilgimizi artıralım. Yani kulüpteki kadınlar için de çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Genç öğretmen Adnan Çelik sayesinde bugün kulüpte yaşayan birçok insanın hayatı eskisi gibi değil artık. Kulüpte yaşayan gençler ve kadınlar artık hem birbirleriyle konuşabiliyor hem de kendilerini özgürce ifade edebiliyorlar. En azından bu olanların açık olduğunu biliyorlar. Hayata bakışları Adnan Çelik ve geliştirdiği projeler sayesinde olumlu bir şekilde değişmiş durumda. Yaşadıkları coğrafyanın yüzlerine yansıyan o derin izleri bir an olsun bu sayede hafiflemiş. Daha iyi bir yaşam için ve yaşadıkları çevreyi daha yaşanabilir kılmak için var güçleriyle dört elle çalışmaya asılmışlar. Bugün uygulanan bu etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri gençlerin kendileriyle ilgili düşünme, toplumla ilgili, yaşadığı hayatla ilgili bir kere düşünme fırsatı sundu kendilerine. Gençler aslında genç olarak kendi yaratma sürecinin aslında yine kendi ellerinde olduğunu, toplumda temsiliyetlerinin aslında mücadeleyle çalışarak bir yerlerde kendini anlatarak yaşanabileceğini ya da bunu başarabileceğini anladı. Gerçekleştirdiğimiz projeler aslında gençlerin kendine olan o kişisel özgüvenini ortaya çıkardı. Gençler silikleşmişti, toplumun dışına itilmiş, toplumdan uzaklaştırılmış, yalnızlaştırılmış, işsizlik sarmalında boğulmaya bırakılmış insanlardı. Ama bugün gençler toplumsal hayatta yaşadığımız yerde biz de varız demeye başladı. İşe yaradıklarını görmeye başladılar. En azından uğraştıklarına bir şeyler yapabileceklerini ve bu yaptıkları şeylerin aslında tam da hayatın bir yerinde bir anlamının olduğunu, yaptıkları şeylerin birilerinin hayatını değiştirebileceklerini anladılar. Yapılan projelerle genç kadınların özellikle sosyal hayata katılımı sağlandı. Genç kadınların aslında bir işe yaradıklarını, evlerde hapsolmak zorunda olmadıklarını, hayatın tam da ortasında bulunduklarını, aslında tam da bu insanların en azından kendi özgüvenlerinin bir şeyler yaparak, bir şeylerle uğraşarak oluşabileceklerini gösterdiler. Yani en temelde şunu düşünüyorum. Bir birey yaşadığı bir yeri yaşanılabilir kılmalı. Yani her nerede yaşıyorsanız yaşayın. Orada yaşarken orayı size anlamlı kılacak bir takım şeylere ihtiyacınız var. Yani bizim buradaki çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız çok büyük şeylerin peşinde değiller. Yani onlar hakikaten çok küçük bir katkıda, çok küçük bir sosyal aktiviteyle mutlu olabiliyorlar. Yani en basitinden küçük bir tiyatro oyununu bile izlemeye gittiklerinde insanlar çok heyecanlı olabiliyorlar. Mesela ilk defa Koza ve Kültür Festivali'ni yaptık. Biliyorsunuz Koza öğretiminde Türkiye'de Bursa'dan sonra ikinci en fazla yüksek öğreten ilçe. Yani Koza ve Kültür Festivali yaptık. Hayatında ilk defa insanlar bir konsere gittiler. Kendi seslerini ilk defa o sahnede izleyebildiler. İnsanlar ilk defa bir sergiye katılma imkanı buldular. İlk defa insanlar işte bir tiyatro oyununu çok profesyonel bir düzeyde izleme olanağına sahip oldular. Bu küçük şeyler insanları mutlu edebiliyor. Onların yüzlerindeki o tebessüm ben biraz da bunlara bağlıyorum. Adnan Çelik hayallerinin peşinde koşan bir isim. Uzak bir şehirde genç insanların yüzündeki tebessümleri görebilmek için çok çalışan bir isim. Hem öğretmen olarak öğrencilerin hayatında kaybolmayacak derin izler bıraktı, hem de kulüpte yaşayan gençlerin yaşamlarında bir ömür boyu unutmayacakları farklar yarattı. Herkesin unuttuğu bir bölgeyi, insanları, hayatları o unutmadı. Adnan Çelik, unutulan bir kasabada unutulmaz bir fark yaratan oldu. Adnan Çelik aslında tam da yaşadığı coğrafyanın ağrıdığı yere dokunan bir öğretmen. Sadece dersime girerim, dersimi veririm, paramı alırım, keyfime bakarım diyen bir öğretmen değil. Yetinmeyen bir öğretmen. Gelen öğrenci sayısını az bulan bir öğretmen. Ve gördüğünüz gibi
tüm Türkiye şartlarını da çok yakından bilen, dokunan, hisseden bir öğretmen. Umarız da nice Adnan Çelikleri sizlere tanıştırabiliriz. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından fark yaratanlara nasıl katılabileceğinizi bir kez daha hatırlatacağım. Ve bir Fark Yaratanlar programının daha sonuna geldik. Bugün karşınıza bambaşka bir hikayeyle çıkmıştık. Yine bu hikayeleri anlatmaya devam edeceğiz. Eğer Fark Yaratanlar programına katılmak istiyorsanız 0212 249 23 14 adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ya da internetten www.farkyaratanlar.org adresine girin ve formunuzu doldurun. Eğer diğer Fark Yaratanları merak ediyorsanız bütün videoları da burada yer alıyor. Hem Türkçe hem İngilizce olarak izleyebiliyorsunuz. The Seed salonundan size seslendik. Sabancı Müzesi'nden Sabancı Vakfı ile beraber hazırladığımız Türkiye'nin iyi insanların peşine düştüğümüz Fark Yaratanlar programını izlediniz. Yeni bir programda buluşuncaya kadar iyi günler, güzel günler diliyorum. Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyi